Yepyeni bir videolu tarif ile hepinize tekrardan selamlar, sevgiler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kabarmalara doyamayan, yedikçe yemek isteyeceğiniz, içi nemli nemli ve çok lezzetli bir kek hazırlayacağız. Tarifimize geçmeden önce videomu hangi ülke veya şehirlerden izlediğinizi yorumda belirtirseniz çok sevinirim. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize teşekkür ederek hemen işime başlıyorum. Öncelikle 4 su bardağı kadar unu uygun bir yoğurma kabının içerisine alalım. Ardından 200 gram kadar oda ısısında yumuşamış tuzsuz tereyağını küçük parçalar haline getirip üzerine ilave edelim. Son olarak karışıma 2 su bardağı kadar da toz şeker ilavesi yaparak hemen elimizle ovuşturmaya başlayalım. Ortalama 2-3 dakika içerisinde kıvam almaya başlayacaktır. Tereyağı mutlaka oda ısısında yumuşamış olmalı ki kıvam alabilsin. Bu şekilde içerisindeki pütürlü olan kısımlar tamamen un ile karışıp ovuntu haline geldiyse artık hazır olmuş demektir. Elinizle sıkıştırdığınızda böyle bir kıvam alıyorsa, yani birbirine yapışıyorsa artık hazır olmuş demektir. Hemen hızlıca hazırladığımız karışımdan 1,5 su bardağı kadarını üzerine ilave etmek için ayıralım. Geriye kalan karışımı ise kekimizin içerisine ilave edeceğiz. Bunun için öncelikle farklı bir kase alalım. İçerisine 3 adet yumurta kıralım. Yumurtalarımız oda sıcaklığında olursa daha güzel olur. Ben orta boy yumurta kullandım. Ardından 200 gram kadar ekşi olmayan yoğurt, 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilin ilavesi yaptım ve hemen mikserle çırpmaya başlıyorum. Sadece çırpma teliyle de çırpabilirsiniz. Mikser çok önemli değil açıkçası. Malzemeleri köpük köpük olana kadar çırptıktan sonra hazırladığımız unlu karışımı azar azar içerisine ilave ederek çırpmaya devam edelim. Bir taraftan çırpalım, diğer taraftan ise azar azar ununu ekleyelim. Tamamını ilave ettikten sonra videoda gördüğünüz şekilde ve kıvamda bir hamur elde etmelisiniz. Verdiğim ölçülere uyarsanız birebir tutacaktır. Bu şekilde hamurumuz artık hazır oldu. Şimdi mümkünse bir kek kalıbı alalım. Çok büyük olmayan benimki gibi bir tepsi şeklinde kek kalıbı alırsanız daha da güzel olur. Hemen içerisine hazırladığımız karışımı ekleyelim. Ben alt kısmına bir yağlı fırın kağıdı yerleştirdim. Ancak sizler yerleştirmediyseniz veya fırın kağıdınız yok ise hemen hızlıca öncelikle tepsinizin içerisini yağlamayı ihmal etmeyin ki sonradan yapışmasın. Eriklerimizi alalım. Önceden yıkayıp hazırlamıştım. Önce ikiye kestim bu şekilde. İçerisindeki çekirdekleri çıkardıktan sonra 4'e bölüyorum. Elma dilim şeklinde yaptım. Sizler dilediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Bu arada tarifi tatlı elma, şeftali, kayısı gibi meyvelerle de gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Gerçekten çok yakışacaktır. Hemen hazırladığımız kek karışımının üzerine sırayla dizelim. Bu tarifi özellikle yumuşak meyvelerle denemelisiniz ki fırında olduğu sürece pişebilsin. Sert meyvelerle denemenizi asla tavsiye etmem. Erikleri güzel sırayla dizdikten sonra ayırdığımız kırıntı karışımı hemen üzerine gezdirelim. Eşit şekilde dağıtırsanız daha güzel olur.
Ve bu şekilde artık hazır oldu. Hemen pişmeye gönderelim. Ben 155-160 derece fırında ortalama 1 saat kadar pişirdim. Üzeri kızarmaya başlayınca artık hazır olmuş demektir. Kırıntılar çok fazla kızarmıyor ama kekin diğer kısımlarında kabarma ve kızarma olduysa demek artık yeteri kadar kızarmıştır. Hemen fark edeceksiniz. Zaten ne kadar kısık ateşte bu arada uzun süre pişerse o kadar lezzetli olur ve güzel olur. Aklınızda bulunsun. Fırından çıkardıktan sonra mutlaka ve mutlaka ilk sıcaklığının geçmesini bekleyin ki hamurlaşma olmasın. Yani hemen kesmeye niyet etmeyin. Biraz bekleyin. Güzel güzel sıcaklığı geçsin. Ondan sonra dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Ben tepsinin içerisine nasıl çıkartacağımı bilmediğim için, yani çıkartırsam dağılma olabileceğini düşündüğüm için bu yöntemi kullandım. Evet, bu şekilde de üzeri biraz yapışmış gibi oldu ama hiçbir şey fark etmez. Yine de gayet güzeldi. Dediğim gibi sıcaklığı geçtikten sonra da dilimleyip servis ettim. Gerçekten müthiş lezzetli, içi nemli nemli, yani kuru olmayan bir kek istiyorsanız bu tarif tam da size göre. Mutlaka kaydedip denemenizi tavsiye ediyorum. Denedikten sonra deneyecek olan herkese fikir olmak amaçlı. Deneyimlerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Hemen bir dilim aldım. Tekrar bu şekilde keserek kıvamını sizlere göstermek istiyorum. Hani dışarıda bazen kafelerde bir kek yeriz ama lezzeti o kadar farklıdır ki evde yaptığımız asla aynı olmuyordur. İşte bu tarif tam da o tariflere benziyor. O yüzden mutlaka tekrar üzerine basarak söylüyorum. Mutlaka deneyin. Eminim çok beğeneceksiniz. Yeni videolu tariflerim için ise kanalıma tamamen ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirebilirsiniz. Tekrardan sizlerle görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.